Akşamüstü güneşi tepedeki kızıl yaprakların arasından süzülürken Alera Windrunner Silvermoon City'ye giden yola arşınıyordu. Geçmişte daha mutlu zamanlarda şehrin üzerinden uçarak veya bir geçitten atlayarak şehir surlarının içinde belirebilirdi. Ancak şu an uyuyan bir canavara yaklaşıyormuş gibi temkinli bir şekilde yavaş yavaş yaklaşıyordu. Bir zamanlar bu duvarları, bu insanları savunmuştu. Ama şimdi ise çok şeye göre tehlikenin kaynağı oydu. Canavarların iblislerin en korkunçlarıyla, ordunun en kötü haliyle karşılaşmış olmasına rağmen burada basit bir kapıdan geçme düşüncesinin için dehşete doldurması komikti. Geri dön ve ayrıl buradan. Burası düşman dolu. Herkes senden nefret ediyor. Alera fısıltıları duymazdan geldi. Bu kadar aptal olduklarında duymazdan gelmek kolaydı. Botları onu ileri taşıyordu. Görevi kendi korkuları tarafından durdurulamazdı. Bu korkunun çok azı hiçlik ile olan bağlantısından kaynaklanan korkuydu. Geçenlerde Khadgar Alera'yı dağlarına çağırmıştı ve ondan karanlık kalp denen bir şeyi araştırmasını istemişti. Iridikron'un Aberus'ta bulduğu ve elçi olarak bilinen bir varlığa verdiği bir nesne. Hikayede gözümde çarpacak ilk şey zamanlama olmalı. Hikayeye göre Alera Silvermoon'a Khadgar'la konuştuktan sonra geliyor ve burada bence çok önemli olan bir detay Void Hunter personası, yani kişiliğine bürünmüş olarak geliyor. Mayıs ayında gelen görevlerde Alera yanımızdan Ranger Captain olarak ayrılmıştı. Bu da bence Alera'nın Dwarvit'inden önce dağların en az bir kez daha uğrayacağını ve o görev serisinin ardından kendi kararıyla ve Zaltat'ın ona uygulayacağı bir lanet yüzünden bu hale gelme ihtimalini doğruluyor. Ve daha önce dediğim gibi bence Prepeş'ten önce o görevleri yapacak. Ayrıca Alera'nın zihnindeki fısıltıları bundan önce bir kere Thousand Tears of War sırasında duymuştuk. Bu kısa hikaye sayesinde fısıltıları duymasak bile Alera'nın tam olarak neyle uğraştığını ve ne kadar ağır bir irade savaşı verdiğini anlayabiliyoruz. Bunun haricinde Alera'nın Silvermoon halkının gözündeki yerinin ve aslında hayatının ne kadar değiştiğine vurgu yaparak açılıyor hikaye. Bunu zaten ilerleyen bölümlerde tekrar vurgulayacaklar. Ancak şimdi bu derecede dehşetle dolmasının asıl sebebi bunlar değil. Başka bir şey. Tüm belgelerine rağmen Khadgar bundan fazlasını bilmiyordu. Yine de Alera belirsiz raporlara göre hareket etmeye alışkındı ve çok geçmeden bu yeni tehditin anlamını ortaya çıkaracak ve bir son verecekti. Ama önce onu çok ama çok daha fazla endişelendiren bir şey yapması gerekiyordu. Oğlu Arator'la konuşmak zorundaydı. Yaklaşan şey her neyse, karanlık kalp her neyin işaretiyse Arator'u bundan uzak durması konusunda uyarması gerekiyordu. Son zamanlarda birbirlerine yabancılaşmış olmalarına, Stormwind şehrinden uzakta, Telegrus Rift'te zaman geçirmesine ve devamlı görevden göreve koşmasına rağmen oğlunun onu dinleyeceğini ummaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Burada aslında geçtiğimiz Eylül ayından beri söylediğim şeyin tekrar doğrulandığını görüyoruz. Aleria, Argus'tan döndüklerinden beri, yani oyun hikayesinde en az 7-8 yıldır ailesinden uzakta yaşıyor. Ben Stormwind civarında ufak da bir olsa evi vardır ve yalnız yaşıyordur diye düşünüyordum. Ancak demek ki Stormwind'e adını bile atmamış, Telegrus Rift'te kalıyor. Fakat bu Telegrus'tan ayrılmadığı anlamına da gelmiyor, çünkü yine dikkatimi çeken bir şey olarak görevden göreve koşuyormuş. Ne yapıyor tek başına? Bu yolculuklardan Logos Walker'ın haberi var mı? Kafa dağıtmak, aklını meşgul tutmak için mi yollarda? Ne görevi bunlar? To hunt down a dangerous foe we know nothing about. Honestly, I could use the distraction. It's best if I leave. I'm a danger to you all, so long as Zalatath's gaze is cast upon me. Tell Khadgar what we learned. I will return to Dalaran in time. Alera bir avcı. Neyi arıyor? Bunun cevabını size bırakayım. Az önce dediğim gibi onun yüreğini sıkıştıran şey Void ile ilişkisinden ziyade ailesi ve aslen oğluyla yüzleşecek olması. Aralarına giren mesafeler yüzünden. Ve böylece oğlunun evim dediği şehrin kapısında durdu ve tanıdık bir figür ona doğru sinsice yaklaşırken izledi. Alera Windrunner. Silvermoon'dan sürgün edilmişti, unuttun mu? Lortemar. Alera Lortemar'a kesinlikle onun tercih edeceğinden daha az bir saygıyla cevap vermişti. Bakışları onun parlak zırhında takıldı. Muhafızlığa mı indirildin? Böyle önemsiz bir görev Koyaltalas'ın vekil harcının makamına yakışmaz gibi. Lortemar uzun, beyaz kaşını kaldırdı. İlgilenmemi gerektiren önemli bir tehdit varsa olaya katılırım. Ben bir tehdit falan değilim eski dostum. Beni tehdit olarak görseydin en azından düğününe davet etmezdin diye düşünüyorum. Düğününüz olaysız veya tehditten uzakta değildi. O enfes lavantalı pastanın tadına hiç varamadım. Eğer benzerini yaptırmak istersen seni fırıncıya yönlendirebilirim. Lortemar kapılardan birini açtı ve kasvetli bir ifadeyle orada durdu. Neden buradasın Aleria? Şehir arkasında parlıyordu. Kırmızı kiremitli çatıları ve yaldız çerçeveli beyaz duvarları parlarken güneş pencerelerden yansıyordu. Scourge'ün yarattığı yıkımdan sonra yeniden yapılanma sürecinde ince farklılıklar görülse de çok tanıdık bir yer. Hayatı boyunca bildiği bir yer, artık hoş karşılanmadığı bir yer. Oğlumu görmeye geldim. Yakında bir göreve gideceğim ve ona veda etmek istiyorum. Eşimizden geçmek için takdire şayan bir neden, ama şunu unutma Aleria. Hoş geldin faslı, tabiri caizse güneş Silvermoon'a dokunduğu süreyi kapsayacak.
Gece çöktüğünde ayrılmalısın. Bunlar onun Suramar'daki düğüne katılırken kabul ettiği koşullarla aynıydı. Bir gün. Daha fazlası değil. Silvermoon'un eski korucu kaptanı ve bir kahraman olarak bile eğer hoş karşılanmayı abartırsa şehrin onu tüm düşmanlara davrandığı gibi davranacağını biliyordu. Alera'nın göğsü kasıldı. Ben düşman değilim. Samwell'de olanların bir kaza olduğunu anlaman. Lord Tamar elini sallayarak onun sözünü kesti. Bu Azeroth üzerinde yaşayan çok az kişinin cüret edebileceği bir hareketti. Kaza olsun veya olmasın. Olan oldu. Halkım sana güvenmiyor. Sana güvenebileceğimden hala emin değilim. Ancak fırsatın varken gidip oğlunu ziyaret et. Işık sönmeye başladı bile. Şimdi Samwell'e dön ve başladığımız işi bitir. Lord Tamar'a hiçbir şeye borçlu değilsin. Senin olanı al, Lord Tamar'ı yok et ve burayı ele geçir. Şimdi Lord Tamar'ın ben Alera ile şahsi bir derdi rahatsızlığı olduğunu düşünmüyorum. Ancak Silvermoon halkının ve Samwell'in güvenliği ona emanet edildiği için Alera'yı şehre tekrar sokmakta kararlı. Şehre aldığında ise zaman kısıtlaması var. Yalnızca bir gün. Gece çökmeden ayrılması gerek. Şimdi Lord Tamar'ın gece çökmeden ayrılmasını istemesi sembolik gibi gözükse de aslında düşündüğümüzden çok daha derin bir anlamı olabilir. Ben buna video ilerse detaylıca değinmek istiyorum. Lord Tamar muhafızlarına onu takip etmeyene işaret edip uzun adımlarla uzaklaşırken Alera ellerini yumruk yaptı ve eldivenlerini gıcırdattı. İkisi de haklıydı. O ve Lord Tamar. Ve bundan nefret ediyordu. Halkının kültürünün kaybına zarar vermekle suçluydu ama Samwell'e yakın olmanın bile hiçlikle olan bağından ötürü koyunun büyüsünü yollaştırabileceğini bilmiyordu. O kadim, büyülü pınarın huzurunda olmak ilk başta ruhunu sakinleştirmişti. Tıpkı sonsuz karanlık ve fırtınalı gecelerden sonra güneşin altında durmak gibi. Gücün içine aktığını, içinde ışıkla doldurduğunu hissetmişti ve sonra sanki kendisi bir geçit haline gelmiş ve içteki yaratıkları bir aradan irin gibi dışarı dökülmüş gibiydi. Ve daha sonra yarattığı felaketle mücadele etmek için hayatını riske atmıştı. İşte kısa hikaye okurken tüylerim diken diken eden ilk ve bence en kritik paragraflardan biri. Alera'nın hikayesindeki en can alıcı anlardan biri istemeden Samwell'i bir Void kapısına çevirmiş olması ki Eylül ayındaki videomuzda daha orada hiçbir şey yokken bundan bahsetmiştik. Ve Midnight'ta da Samwell Void'in saldırısı altına girecek ve burada Alera'nın Samwell'i Void'e çevirirken hissettikleri onun gözünden atılmış ve çok rahatsız edici aslında. Samwell'in o ışık gücü Alera'nın içine akmış fakat içindeki Naur yüzünden belki de bu güç bir anda gölgeye dönüşerek Alera'yı bir geçite çevirmiş. İşte ben de bu yüzden Eylül ayında da şunu iddia etmiştim. The vessel has been found. Burada Durzağ'ın Vessel yani araç dediğinde akla gelen ilk ve mantıklı opsiyon Samwell olsa da bence o araç Aleria. Çünkü burada yazdığına göre Aleria bir varlık, bir canlı olarak o geçide dönüşmüş. Bunu ilerideki videoda belki daha farklı baştan ele alırım ancak The Burning Crusade döneminde Samwell'in nasıl açıldığına ve kimin sayesinde açık tutulduğuna bir bakın veya zamanında oynadıysanız hafızanızı zorlayın. Ayrıca hiçliğin fısıltılarından biri de Silvermoon'un Aleria'ya ait olduğunu iddia ediyor. Aslında öyle. Şu yüzden Silvermoon'un başkenti olduğu Quel'Thalas Krallığı Sunstrider hanedanına aitti. Ancak asil aileler sıralamasında Quel'Thalas tahtının hakkı Sunstrider'ların ardından Windrunner hanedanına ait. Ve bu aşamada da Windrunner ailesinde yaşayan en büyük üyesi Alera Windrunner. Yani aslında Silvermoon'un tahtının hak sahibi istediği anda Silvermoon'un başına geçebilir, kraliçe olabilir hanedan kurallarına göre. Alera'nın hiçbir zaman öyle bir isteği olmadı. Kardeşleri de öyle tahta geçmek gibi bir arzusu olmadı. Sıkılırlar çünkü. Fakat Midnight'ta eğer Silvermoon Void'in eline düşecekse oraya bir kraliçe gerekir değil mi? Aklınızda olsun bu. Ancak istemeden başlattığı şeyi bitirmek yeterli değildi. Her ne kadar itiraf etmekten nefret etse de birçok açıdan sevdiği her şey için bir tehdit oluşturuyordu. Ziyareti sırasında Khadgar'a anlattığı gibi bu da kendini niye sevdiklerine uzakta tuttuğunu açıklıyordu. How's the family? I haven't. It's better if I keep my distance. Of course. The void. That would be... Yine de burada eski ve yeni bağları vardı ve Vekil Arch en azından bu geçmişi onurlandırmıştı. Hiçlikten ve kendi vicdanından gelen fısıltıları görmezden geldi ve Lord Tamar'ın muhafızları onun etrafında dolaşıp mesafelerini korumalarına rağmen hedefine odaklandı. Özgürce yürüyemeyecekti ama hiçbir şey değiştirmezdi zaten. Şehre zarar vermesini engellemek için oradaydılar ama Aleria'nın niyeti asla bu olmamıştı. Silvermoon sokakları yeniden döşeniyordu ama gümüş işlemeli botların altında hala aynı hissi veriyorlardı. Hala aynı güzellik ve büyüyle doluydular. Yolun kenarındaki ağaçların soluk kabukları ve ebedi turuncu yaprakları olan dalları vardı. Büyük beyaz sütunlar tam hatırladığı yerdeydi ve iki yanında yükseliyorlardı. Aleria buraya giden yolu biliyordu ve yürüdükçe anılar bir sürü fırça darbesinden sonra oluşan sulu boyalar gibi katman katman yüzeye çıkıyordu. Yürürken Silvermoon sakinlerine daha net bir şekilde odaklandı ve tedirginliklerini elle tutabilir hale geldi. Onu fark eden insanlar açık kapılardan geri çekilip sokaktan kayboldular.
Perdeler hızla çekilmeden önce pencerelerde dik kulaklı yüzler belirdi. Aslında da ortam meraklıydı. Buranın halkı ona güvenmiyordu. Gerçekten ondan korkuyor gibi görünüyorlardı. Samwell'le ilgili haberler yayılmış ve belki de iğrenç, yıkıcı bir mantar gibi yayılarak büyümüş olmalıydı. Ya da belki de sorun sol kolundaki ağır beyaz ve gümüş zırh ve yanından hiç ayırmadığı devasa yaydı. O baştan ayağa bir savaşçıydı ve halk ona çoğu kez Şahin'in gölgesinde hareketsiz kalan tavşanlar gibi tepki verirdi. Aylardır vurguladığım şey Alera'nın yapayalnız olması ve bu kısa hikayede bunu iyice vurgulamak için yapılmış. WoW topluluğunda factionlar sebebiyle genel bir aptallık hakim olduğu için işte Alera Silvermun'a nasıl girer, Alliance değil mi o filan yazmışlardı. Ve Alera Silvermun'da büyümüş. Korucu kaptanı. Ama işte insanlar hala her şeyi Horde ve Alliance olarak gördükleri için buna ağlamışlardı. Çok yazık. Şimdi bu aşamada Samwell'de istemeden sebep olduğu felaket yüzünden Alera'nın kendi halkı da ondan korkar olmuş. Ailesiyle de arası sıkıntılı. Lucas Walker Çetin Ceviz değil, Khadgar'ın da aklı bir karış havada. Şu an Alera'nın güvenebileceği tek kişi Magister Amberic ve halkı da Void Elf'ler. O kadar. Seni ne kadar kolay düşman belliyorlar. Aynı gerçek aşkının sana sırt çevirmesi gibi. Thrallion'u kendinden uzaklaştırıyorsun. Oğlun da senden korkuyor. Onları iten şeyi serbest bırak. Onları yok et. Buradaki tüm değersiz böcekleri yok et. Gücünü kucakla. Alera'nın adımları hızlandı. Belki aynı görünüyordu ama burası artık herhangi bir şekilde ev üstü vermiyordu. Gerçekte artık evin onun için ne anlama geldiğinden emin değildi. Marangozların ve duvar ustalarının çeşitli yapıları yeniden inşa etmek için çalıştıkları iskelerin yanından geçerek adını yalnızca Arator'dan duyduğu bir dizi eve doğru yürüdü. Yetişkin bir adam olmasına rağmen kader hayatını alt üst etmeden önce karanlık geçitin ötesine yolculuk ederken kız kardeşi Veresa'ya ağlayarak verdiği bohçayı hala onda görüyordu. Tirith Nether'dan döndüğünden beri hiçlikle olan bağlantısının oğluna zarar verebileceğinden korktuğu için mesafesini korumuştu ve böylece onunla olan ilişkisi zayıflamıştı. Size daha önce Arator'un aslında Alera ile bir yaşanmışlığının olmadığından ve bunun sıkıntı yaratabileceğinden bahsetmiştim. Arator'u çok kısaca anlatmak gerekirse kendisi Alera ve Thrallion'un oğlu ve Shadow of Rising kitabına göre ebeveynleri Draenor'da kaybolduklarında en fazla 4 veya 5 yaşlarındaydı. Yani ailesini aslında pek tanıyamadı ve onu büyüten teyzesi Veresa oldu. Arator yıllarca teyzesinden hem Alera'yı hem de kendisine rol model olarak aldığı babası Thrallion dinledi ve aynı onun gibi bir paladin oldu. Ama burada önemli olan Arator'un anne ve babasını 20 küsur yıl boyunca görmeden büyümüş olması ve aslında onlara ne kadar hayran olsa da ne kadar sevse de bir yaşanmışlığının pek olmaması. Bunu da aklınızda tutun. Burada önemli olan detay şu, Nzot mağlup edilene kadar bu göllerde yer alan karakterler yani Aleria'sı, Thrallion'u veya Troll'u bu görevleri aslında birer kabus olarak tekrar gördüler. Ve tabii ki Arator da gördü. Size video başında bahsetmiştim. Arator her ne kadar iyi bir karakter olsa da annesi ve babasıyla birlikte geçirdiği süre aslında çok kısa. Bu gölleri gördüyse Alera'ya onu korumak için bu yola giren annesine olan bakış açısı etkilenmiş midir? Bu da yoruma size bıraktığım sorulardan biri olsun. Ama göğsünde çarpan her kalp atışında aralarındaki bağın mümkün olduğu kadar onarıldığını görüyor ve çocukluğunda yürüdüğü bu parçalanmış ama aziz şehirde güvende kalması gerektiğine dair uyarısını iletiyordu. Oğlunun güvenliği ve paylaştıkları dünya için her zaman olduğu gibi savaşacaktı ve oğlu da bu dünyanın barış tanıyacağı bir döneme dair umudunu ileriye taşıyacaktı. Sonunda kan kırmızısı kapının önünde durdu. Altın kapı tokmağı anka kuş şeklindeydi. Aşınmış metali bir noktada ziyaretçilerin burada hoş karşılandığını gösteriyordu. Açık pencereden kalbinin hızla atmasına ve gözlerinin parlamasına neden olan bir ses duydu. Aşkının burada ne işi vardı? Savaş alanında kendisinin neyi beklediğini görmek için iyi bir korucu gibi bir an durakladı. Sana hiç annem de benim elekleri ışın olursa nasıl tanıttığımızı anlatmış mıydım dedi Thrallion. Onlarla Draenor'da çalışmıştık ve azimlerinin, dayanıklılıklarını ve zekalarının onları binek olarak kullanmaya uygun olduğunu düşünüyorduk. Bundan bahsettiğini hatırlıyor gibiyim. Bu sesi ve içindeki hafif hava sevgi dolu rahatsızlığı duyan Alera'nın kalbi eridi. Oğlu. Arator. Bir zamanlar kucağında bir bebek vardı. Veda ederken gözyaşları arasında zar zor görülebiliyordu. Ayrılmanın onu güvenli tutmanın tek yolu olduğunu biliyordu. Sonra da savaşın ihtişamlı bir şey olduğunu düşünen elinde kılıç olan bir çocuk. Sonra Gümüş El Savalesi'nin omuzlarında oturan bir çocuk Kahramanlar Vadisi'nde çok az tanıdığı annesinin heykeline bakıyor. Onun sevgisinin sıcaklığının ışıkta evrene yayıldığını hissediyor ve oymalı yüzüne uzanıyordu. Artık kendisi de Gümüş El Şövalyesiydi. Savaşın tadına bakmıştı. Artık bir erkek olmuştu. Ve yine de onu çok az tanıyordu. Ve o da Alera'yı. Onu asla tanımayacaksın. Seni bir canavar, bir hain olarak görecek. Bir düşman. Alera ve Arator'un bir yaşanmışlığı olmaması dediğim gibi düşündüğünüzden daha derin uçurumlara yol açmış olabilir.
O kadar büyük maceralar yaşadık ki diye devam etti Tralyon hırıltılı bir kıkırdamayla. Sence o şimdi nerede diye soran Arator'u duydu. Soru onu tedirgin etmişti. Belki onlar elekten bahsederken açık pencerenin dışında durmak mantıklıydı ama Alerya ondan bahsederken kulak misafiri olmayacaktı. Sadece bir soluk alıp verme veya iç çıkışla kendini ele verip yakalanabileceği için değil, aynı zamanda duymayı hiç istemediği bir şey duymaktan korktuğu için de. Onu çok sevdiğini biliyorsun ama annen kontrol etmesi çok zor. Alerya tekrar dondu ve ağzının kenarında bir gülümseme belirdi. Onu özlediğini biliyorum. Tabii ki ancak ve aynı hızla gülümsemesi oldu. O ve Tralyon uzun süredir ayrılardı. Ve son zamanlarda kendi işlerine yoğunlaşmışlardı. O görevden göreve koşuyor, Tralyon ise meclis toplantılarına katılıyordu. Arator üzüntüyle bizim için tehlike oluşturduğunu düşünüyor dedi. Sen de öyle düşünüyorsun. Görüyor musun? Senden korkuyorlar. Senden korkmalılar. Öldür onları. Alerya Void'le bir olduğu andan itibaren Tralyon ve Arator'u korumak için aralarına aşılmaz bir duvar ördü ve tüm bağını kopardı. Ancak burada hatası bunu hiçbir şey açıklamadan bir anda yapmış olması, Tralyon ve Arator'un kafası çok karışık ve ne düşüneceklerinden, yapacaklarından emin değiller. Üçünün de kafası çok karışık. İçindeki içlik gücü de fırsattan istifade Alerya yoldan çıkarma çabalara devam ediyor. Dediğim gibi Alerya NASA ne kadar zor bir şeyle uğraştığını farkında değil insanlar. Şöyle düşünün, kitapta şu aşamaya kadar Alerya'nın iç düşüncelerini de okuduk ve bu düşüncelerin bir kısmı zaten şüphe ve umutsuzluk doluydu. Yani hepimizin içinde olan karamsar tarafın üzerine hiçliğin etkisinde etkilendiğini hesaba katmanız lazım. Alerya'nın eli kapıya uzandı. Kulak misafiri olmaya devam etmenin yanlış olduğunu biliyordu. Ancak Tralyonsuz bir hayat hayal edemese de onun hiçlikle olan ilişkisinin tuhaf olduğunu biliyordu. Gerçi bunu hiçbir zaman kabul etmemişti ve muhtemelen asla kabul etmeyecekti. Şimdi onun bunu açıkça söylediğini duymak istiyordu. Kendisi de bunu tuhaf buluyordu ama aralarında ikisinin de geçemeyeceği aşılmaz bir uçurum vardı. Her şeye rağmen içinde yaşadığı kaos hakkında dürüst olma fırsatını memnuniyetle karşılardı. Tralyon, düşünmek onu eve getirmeyecek dedi. Peki sana hiç sadece orkidelerle beslenen bir elekin nasıl ürün verdiğini anlatmış? Tağdor peynire. Konu geçiştirmeye devam edebilirsin ama ben gerçeği bilmek istiyorum. Ağır bir duraklama. Sanırım senin peynirden daha önemli meselelerin var. Ben çocuk değilim baba. Dikkatimi dağıtamazsın. Lütfen sana yalvarıyorum. Bana annemi anlat. Ondan çok nadiren bahsediyorsun. Bir iç çekiş daha. Tralyon'dan nefret ediyorsun. O güçsüz. İşini bitir. Sadece acıyanı da olacak. Asla anlamayacak. Senin gerçek gücün onun ötesinde yatıyor. Annem benim hayatımın aşkı ve o da karmaşık bir canlı. Alerya daha fazla dayanamadı. Kapı tokmağının yaz sıcağındaki pirinç parçasını kavradı ve kapıyı 3 kez çalarken gökyüzüne baktı. Güneş artık altın rengindeydi ama hızla ufka doğru yay çiziyordu. Yakında gökyüzü deniz salyangozu ve pembeye dönecek ve yıldızlar göz kırpmaya başlayacaktı. İhtiyacı olan zamandan yoksundu. Bu yüzden elindekini çok iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Birini mi bekliyordun oğlum diye Tralyon'un sorduğunu duydu. Belki de Breeze Blossom ikizlerinden biri bir kanoz yıldız çiçeği balı bırakmıştır. Baba lütfen. Beklediğim kimse yok. Beni bekleyen de yoktur. Düşüncelerim Paladin dostlarıma odaklı. Önemsiz bir oyuna değil. Oğullarının sesi sanki cübbesi aniden çok darlaşmış ve onu boğuyormuş gibi geliyordu. Arator kapıyı açtığında yanakları pembeydi ve ciddi görünmek için elinden geleni yaptığı belliydi. Onu görmesiyle tüm çabası boşa gitti. Çenesi düştü ve altın gözlerinde umut parladı. Bebekken onlar da Alerya'nın gözleri gibi yeşildi ama çok uzun ayrı kaldıkları bir dönemde renkleri değişmişti. Alerya bu değişikliğe aldırış etmedi. Onun için her zaman güneş gibi parlıyordu. "Anne!" dedi şaşırmış bir gülümsemeyle. Oğlum, ona sarılmak istiyordu ama Arator kocamandı ve tamamen altın tonlarında zırhlıydı. Tıpkı onu yalnızca birkaç ay önce son gördüğü zaman gibi. Bunun yerine yanağını okşamak için elini uzattı. Bunu söylediğime inanamıyorum ama oğlum, iyi bir tıraşa ihtiyacın var. Arator güldü ve Alerya'nın odaya girmesi için geri çekildi. Kapının arkasından kapatıldığı anda fısıltılar uzaktan gelen bir uğultudan başka bir şey değildi. Gerçek kuzeyi bulan bir mıknatıs gibi Tralyon'a döndü. Geçen aylar onu değiştirmemişti. Birlikte geçirdikleri tüm yıllar boyunca alemlere, dünyalara ve boyutlara yalan yüzyıllar boyunca onun gözünde hep çok güzeldi. Yeni yara izleri sadece gücünü ve azmini vurgulamaya yarıyordu ve her ne kadar mücadele etse de onun çekiciliğini hissedebiliyordu. "Aşkım," dedi biraz ihtiyatlı olsa da sıcak bir tavırla. Alerya artık bunu inkar edemezdi. Belki aralarındaki durum tuhaftı ama her ayrıldıklarında birbirlerini tekrar görüp göremeyeceklerini bilmiyorlardı. Onu kucaklamak için harekete geçti ama durdu ve aralarındaki kısa mesafe çok uzunmuş gibi göründü. "Seni özledim," dedi alçak bir sesle. "Ve ben de seni." Oğulları sarılmalarını ya da en azından dokunmalarını bekleyerek izledi ama ikisi de bunu yeltenmedi. Alerya, Tralyon'un gözlerindeki acıyı görebiliyordu. Birbirlerine gömülmek ve ikisinden de uzun zamandır alıkonulan rahatlığa kavuşmak için duydukları özlem aynıydı. Tralyon gülümseyerek devam etti. "Bir konuyu Liadin'e danışmak için şehre gelmiştim ve dikkat çekmeyeyim istedim. Bir süre kalacak mısın yoksa misafirliğin benim kadar kısa mı?" Gözlerine baktı. Bu kadar erken ayrılmaktan memnun olmadığını görmesini istiyordu.
Beni iyi bilirsin. Yakında Khadgar'ın isteği üzerine bir göreve çıkacağım. Burada ikizi daha uzun süre kalabilirdim ama Lord Temar serumundaki varlığımın hiç hoş karşılanmadığını açıkça belirtti. Akşam olmadan buradan ayrılmalıyım. Yoksa bir zamanlar paylaştığımız bağ sayesinde bana gösterdiği iyi niyeti sıkıntıya sokarım. Tralyon başını sağladı. Bu yolculukta sana katılayım mı? Alera elbette bunu düşünmüştü ancak hiçlik konusunda bilgisi arttıkça, hiçliğin gücünü kullanmaya devam ettikçe Paladin Alera'nın varlığından o kadar rahatsız olmaya başlamıştı. Söylediği gibi karmaşık bir yaratıktı. O senin gerçek doğanı asla kabul etmeyecek. Alera biliyordu ki eğer Tralyon onun ruhunu tırmalayan sesleri duyabilirse ya onu sonsuza dek uzaklaştıracak ya da hayatının geri kalanını onu düzeltmeye çalışarak geçirecekti ki iki olasılık da aynı derecede berbattı. Alera Tralyon'un tam olarak olduğu gibi seviyordu ve bazen Tralyon'un ise onu yalnızca alışkanlıktan ve inatçılıktan mı sevdiğini merak ediyordu. Alera değişiyor ve yeni bir şeye dönüşüyordu ama Tralyon her zaman olduğu kişinin kalıbında iyice katılışıyordu. Bunu bilmesine gerek yok. İşte kitabın en kritik ikinci anı. Ya bu paragraf o kadar önemli ki yani hem sembolizm açısından hem de Alera'nın geleceğine dair çok sıkıntılı bir ima vermesi açısından. Bu paragraf bu ailenin Warcraft hikayesinin en özel ailesi olduğunu bence kanıtlar nitelikte. İnanılmaz basit ama etkili bir sembolizmle hem de. Alera değişiyor ve yeni bir şeye dönüşüyordu. Ama Tralyon her zaman olduğu kişinin kalıbında iyice katılaşıyordu. Işık, hiçlik. Işık yapısı gereği, doğası gereği tek bir yolu gören, değişime hiç açık olmayan, katı kuralları olan bir güç. Hiçlikse değişimin kendisi. Tek bir gerçeği değil, birden fazla gerçeğe yönelen ama hangisinin asıl gerçek olduğunu da bu yüzden anlamayan bir güç. Tralyon ışık, Alera hiçlik. Orta arasında da Arator. Arator'u videonun ilerisinde detaylandıracağım. Dikkat çekmek istediğim diğer nokta, Alera için bu ilk değil, ikinci veya üçüncü kez değişimi uygulandığı an. Alera değişiyor. Sürekli. İçindeki Void gücü yüzünden. Sürekli değişiyor, evriliyor, bir şeye dönüşüyor. Void'in istediği şey. Neye? Yani bu iş gerçekten çok tatsız yerlere insanların beklemeyeceği kadar rahatsız edici noktaya gidebilir ki benim aklımda aylardır olan senaryo o zaten. Bunun vurgulanması o yüzden dikkatimi çekti. Hatta şunu söyleyeyim, Mayıs ayında gelen Alera görev içerisinde şunu gördük ya. Your greatest regret. Let's bring it to life, shall we? No! This isn't what happened. You have forsworn the light, Illyria, and so you are my enemy. Belki çok uçuyorum şu an ama Zaltat Alera'nın ailesine verdiği değerin farkında. Ya bu senaryonun tam tersini Alera'ya gösterirse önümüzdeki aylar içerisinde Alera'ya dönüşeceği şeyi ya da en azından Void'in onu dönüştürmek istediği şeyi gösterip Tralyon ve Arator'u öldürdüğünü, bu vurgu ilerisi için çok rahatsız edici ve önümüzdeki aylarda da benzer vurgular aralarımda olacak ama işte bir yandan da bildiğim şey şu ki Diablo değil, tonu her zaman çok daha hafif olan WoW oynuyoruz. Bu tek başta üstlenmem gereken bir görev ama ayrılmadan önce oğlum kısa bir işte bana katılabilir dedi sonunda Alerya. Mükemmel bir fikir. Tralyon neredeyse umutla parlıyordu. İkinizin tartışacak çok şey olduğundan eminim. Eğer bana refakat edersen Sivrimon'u altın saat sırasında görmek isterim. Mimarların yeni inşaatta çok güzel bir iş çıkardıklarını duydum. Arator kolunu uzattı ama Alerya kabul etmedi. Henüz değil. Belki de zırhımızı çıkarıp sıradan vatandaş kılığına girerek kalabalığın arasında yürümek en iyisi olur, dedi devasa omuzlarına bakarak. Buraya gelirken yanından geçenler silahlarına pek sevgiyle bakmadılar. Lord Temar'ın muhafızları da öyle. Oğlunun fikrini öğrenmek için Tralyon'a bakması onu belli belirsiz rahatsız ediyordu. Gidin ve mış gibi yapın dedi Tralyon kır diyerek. Bir öğleden sonrası için normalmiş gibi davranın. Savaş bir saat sonra çıkmayacak neticede. Nasıl istersen. Arator ağır omuzluğunu çözerken Alerya kendi zırhını ve silahlarını büyülü bir çantaya tıktı. Burada çok hoş iki detay var. Birincisi Arator'un ona için Tralyon'a bakması, bir de Alera zırhını büyülü bir çantaya sığdırıyor. Bu çanta aslında bizim oyuncular olarak oyun içinde kullandığımız, içine dünyaları sığdırdığımız çantaların hikayede kullanıldığını gördüğümüz bir an. Yükünden kurtulmuş halde kendini hafif ve hızlı hissediyordu. Görülebilecek herhangi bir tehdit üstesinden gelebilecek kaynaklara ve becerileri hala sahip olduğundan emindi. Oğluyla öğleden sonra yürüyüşe çıkan bir annenin tepeden tırnağa silahlamak istemesi de ne kadar tuhaf diye düşündü. Buradaki en büyük tehdit olarak kendini görmesi ise daha da garipti. Çoğu kişi tüm Windrunner'ların savaşmak için doğduğunu düşünüyordu ama bu doğru değildi. Alera'nın babası ve erkek kardeşi nadiren kılıç ve yay kullanmışlardı. Serum'undaki bazı kişiler duvarlarını şehirlerine güvenli tutmak için yeterli olduğuna inanarak yaşamaya devam ediyorlardı. Elbette yanılıyorlardı ama bu Alera'nın oğlunu bir vadide dans ederken görebileceği ya da dudaklarını şen şakrak flüte koyduğu dönemlere geri dönmeyi hayal edemeyeceği anlamına gelmiyordu.
Azeroth ve çocukları barış tatmayı hak ediyorlardı ve Alleria binlerce yılın büyük bir kısmını bu beklentinin peşinde koşarak heba etmişti. İşte bu satırlar zaten Alleria'nın ve Windra'nın kardeşlerine kadar acı bir hikayeleri oldu tekrar vurgular cinsten. Alleria aradığı huzuru, barışı hala bulamadı ve az önce de bahsettiğim gibi onun için planlanan gelecek çok karanlık bir tünel olabilir. Ancak kitabın son paragrafı o tünelin sonunda ışık olduğunda ikna olmak için yeterli. Arator zırhını çıkarmaya devam ederken Thralion gülümseyerek tekrar Alleria'ya yaklaştı. Seyahatlerin nasıldı? Güzel dedi Alleria. Peki Stormwind'de sorun var mı? Aynısı. Peki Silvermoon, Graves hala burada şeker iyileri mi yapıyor ve Branson hala havasız dedikoducu bir soylu mu? Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür eğlenceler için çok meşgulüz ama umarım hepsini dışarıda yürürken görürsünüz. Bunun üzerine Alleria da ona gülümsedi ama hafif bir üzüntüyle. Thralion'un gülümsemesi de üzünlüydü. Arator'a el attı. Çabuk ol oğlum. Silvermoon'un tadını çıkarın. Çabalarının anneni bir süreliğine Stormwind'e yerleşmeye ikna etmeyeceğini biliyorum ama belki sen onu ikna edebilirsin. Bir aile olarak vakit geçirdiğimiz kadar vakit geçirmek hoş olurdu. Ama Alleria bu gerçeğe gizlenmiş yalanı hissedebiliyordu. Elbette büyüleceği fikirde ancak asıl olan şey birbirini gerçekten tanımayan veya anlamayan 3 kişinin sohbet etmek için beceriksizce çabaları ve bir sonraki savaşı beklemeleriydi. Thralion genç paladinin annesini eve getirebilecek güce sahip olmasını umuyordu ama ortaya çıkmıştı ki ikna etme işi Alleria'da olacaktı. Arator tüm zırhını çıkarmayı bitirdikten sonra Alleria basit siyah cübbesi içindeki oğluna baktı ve içinde bir gurur dalgası hissetti. Onun kıvrak çabukluğunu Thralion'un sağlam gücüyle birleştirmiş ancak muhteşem duruşu ve nazik gülümsemesiyle birleştirilmişti. Bu sefer kolunu uzattığında kabul etti ve Arator ona evin dışına kadar eşlik etti. Kısa bir süreliğine Thralion'a baktı. Thralion el sallayıp seni seviyorum dedi. Evet aşkım diye karşılık verdi Alleria. Büyük bir üzüntüyle onunla yeniden bir araya gelmektense onu terk etmenin daha iyi olduğunu fark etti. Gözleri uzun süre kenetlendi ve aralarında geçenler bir cümle, ya da bir sonet, hatta bir cilt değil, dile getirilmemiş duyguların oluşturduğu bir kütüphaneydi. O kadar çok şey söylemek istiyordu ki ama nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. Asla söylenemeyecek kadar çok. Gözleri onun eve dönmesi için yalvarıyordu ama ondan bu fedakarlığı talep etmeyecekti. Thralion'un özlemi ruhunu sarstı ama sonunda bakışlarını başka tarafa çevirmek zorunda kaldı. Başka vakit. Başka vakitte yürekten konuşurlardı. Belki başka vakit kalırdı. Bundan onun kadar kendisine nefret ediyordu. Ancak yollarını ayırmasalar ve kendi savaşlarını vermeselerdi dünyanın sonu gelecek, varlığı sona erecek ve yeniden birleşecek hiçbir yer kalmayacaktı. Böylece görev her zaman sevgiden öncelikli olacaktı ve Thralion'un bunu anlaması onu sevme sebeplerinden biriydi. Thralion'un özünde kötü biri olmadığını, Alleria'ya karşı kötü duygular beslemediğini ancak bu üçlünün kafalarının çok karışık olduğu vurgulayan bir pasajda. Bu ailenin hikayesi içinde bulunduğu durum en basit tabiriyle trajikomik. Alleria dikkatini tekrar Arator'a çevirdiğinde onun yüzünde de benzer bir şey gördü. Sevgi, kayıp, özlem. Anne babasının bakışmasını görmüş, samimi karmaşık bir ana tanık olmuştu ve şimdi gözlerini başka tarafa çevirmek zorunda kalmıştı. Boğazını temizledikten sonra çok güzel bir gün seçtin dedi. Dışarıda altın saat hakimdi. Eritilmiş tereyağı renginde sıcak güneş ışınları hafifçe ışıldayan yaprakların arasından yay gibi yayılıyor. Kendileri de bakır ve kırmızı bir alev altının tüm dokunuşları muzaffer bir ışıltıyla vuruyordu. Lavanta rengi gölgeler kaldırım taşlarının üzerinde hareket ediyor ve yeni boyanmış beyaz tek binaların kenarlarından yukarıya doğru sürünüyordu. Alleria, Lord Templa'ya kızgın olsa bile burada güzelliği ve tarzı görebiliyordu ve aidiyet duygusu saatin tiktaklarıyla gelse bile kendi burada bir şekilde evindeymiş gibi hissediyordu. Arator alçak sesle takip ediliyoruz dedi. Dikkatle onları izleyen muhafızlara şöyle bir göz attı Alleria. Ziyaretin bir şartı. Endişelenme. O halde çevremizdekilere rağmen yalnızmışız gibi davranacağım. Güneşe bakan Arator kollarını sıvadı ve Alleria onun ön kollarını kaplayan dövmeleri görünce şaşırdı. Bunları ne zaman yaptırır dedi bileğini saran kara ejderhaya dokunmaya cesaret ederek. Diğer kolunda ise ejderhanın güneşte ikizi mükemmel bir simetriyle kıvrılmıştı. Biri karanlık, biri aydınlık. Arator mahcup bir tavırla aşağı baktı ve kollarını tekrar kapamaya çalıştı. Ah ben demek istediğim baban onları aldırış edebilir ama ben etmiyorum. Güzeller. Arator rahatlayarak kollarını sıvadı ve Alleria'nın çalışmaya hayran kalması için kollarını uzattı. Bunları bana harika biri ver dedi çarpık gülümsemeyle. Evet bu tarzı tanıyorum. Alleria sırtışına karşılık verdi. Bu küçük hissen eylemi hoşuna gitmişti. Onu büyütmemiş olsa bile en azından kişiliğinin bazı yönlerini miras aldığını kanıtlıyordu. Biraz hissen ruha iyi gelir diye ekledi. Ve bir yer için ortak bir zeminleri varmış. Daha iyi bir şey inşa etmeye başlayabilecekleri bir yer varmış gibi geldi. Belki Arator için bu sadece paylaşılan bir gülümseme biraz mürekkepti ama Alleria o anı sonsuza kadar kendi anlarında tutacağını biliyordu.
Anne oğul arasındaki uçurum vurgulayan bir pasaj daha. Şimdi buradaki dövmeler Arator'un ışık ve karanlığın çocuğu olduğu imasını veriyor olsa da şu videoda bahsettiğim sebeple Locus Walker'ın sözüyle birleştirdiğimde ben o özel canlının hala Alera olduğunu düşünüyorum. Arator ise ışık ve karanlık olan anne ve babasının arasında kaldığını iki koluna yaptırdığı iki farklı dövmeyle dışa vurmuş. Ve onun buradaki rolü annesini ve bu aileyi kurtarmak olacak. Belki de babasından uzaklaşıp Void'i kullanan ilk Void Paladin olabilir. Ancak o an uzun sürmemişti. Arkalarında gardiyanlardan biri öksürdü ve aniden sanki bir sahnedeymişler. Anne oğul rollerini oynuyorlarmış gibi hissettiler. Niye tartışmaya geldiniz diye sordu Arator, sanki annesi değil de bir yabancıymış gibi. Ses tonu kibarlaşmaya başlamıştı. Peki niye olmasın? Alera zaten her ikisiydi. Oğlum nasılmış, neler yapıyormuş bilmek isterim. Ona şefkatle baktı, kazanamayacakları bir savaşa balıklamazlara düşüncesiyle kalbi sıkıştı. İleriye işaret etti. Konuşurken belki şehrin tamamını gidip sonra çarşıyı dolaşabiliriz. Arator gülümsedi ve onu ileriye doğru yönlendirdi. Bazen burayı bildiğini unutuyorum. Aslında burayı çok iyi biliyorum, en azından bir zamanlarki haline. Bilmiyorsan eğer kısa süreliğine Coel'Tharas'ın korucu kaptanıydım. Çünkü Arator'un geçmişi hakkında neler öğrenmiş olabileceğini nasıl bilebilirdi? Babam bana geçmişiyle ilgili bazı şeyler anlattı. Arator sözlerini o kadar dikkatli, o kadar resmi seçiyordu ki. En önemlisi bir lider olarak gücünüzden ve bir savaşçı olarak yeterliliğinizden bahsediyor. Bunlar gerçekten de onun en çok değer verdiği şeylerden bazıları. O, Arator durakladı, hala sözlerine dikkat ediyordu. Alera'nın bu kadar yavaş yürümesi zordu. Doğrudan tehlikeye koşmasa bile her yere uzun adımlarla gitmeye daha alışkındı. Artık kadınlar kaldırımındaydılar. Şehrin hareketli ve bakımlı bir bölümüydü. Birkaç kez hala yollarını buluyor ve görkemli mimariye göz gezdiriyordu. Altın rengi ağaçlar tepelerinde sallanırken saksıdaki bitkiler küçük gruplar halinde yüzerek yollara havadar, kaygısız bir his veriyordu. Wayfarers Rest Hanı'ndan kavrulmuş et ve taze ekmek kokusu yayılıyordu ve Aleria uzun zaman önce orada yediği enfes koyun yahnisini hatırladı. Tralyon'la birlikte her şeyin daha kolay olduğu zamanlarda. "Sen ve baban anlaşamıyor musunuz?" diye nazikçe sordu. "Annenle benim ilişkim gergin de olmadığım bir şey olmamı istiyordu ve ben gençken asabiydim. En azından şeyden önce barışmayı başarmıştık ki bu sefer Alera duraksadı." Veressa ile büyüyen Arator elbette bu hikayeyi biliyordu. Windrunner ailesinin çoğunun başına ne geldiğini biliyordu. Birlikte çok az zamanları varken eski yerleşmesine gerek yoktu. "Savaş" diye bitirdi onun yerine karanlık bir tonda. Kafasını salladı. "Hayır, öyle bir şey değil, o kadar ciddi bir şey değil. Babamın bana öğreteceği çok şey var ve onun ışık ile savaş alanındaki deneyim paha biçilemez ama bunu kelimeye nasıl dökebilirim? Bazen ışığın ordusunun yüce eksarı Tralyon bileme taşımı incelerken kılıcın bilemek yerine adam Tralyon'a balığa çıkmayı tercih ederim." Aleria hemen konuşmayınca aceleyle şunu ekledi: "Bence onun dünyası öyle. O benim kahramanım. Sadece onu baban olarak tanımadan önce bir kahraman olarak biliyordum ve bu o kadar kolay terse çevirebileceğim bir şey değil." Arator rahatlamış bir şekilde başını salladı. "Kesinlikle öyle. Pek çok ortak noktamız var ama çoğu zaman beni daha çok bir proje olarak gördüğünü hissediyorum. Oğlu gibi görmek yerine." Arator'un Aleria ile olduğu kadar Tralyon'la da ilişkisi olan bir garip. Bu da dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Onları 25 yıl geç tanımış olması. Bakın, Blizzard kötü bir hikaye yazsaydı Alera, Tralyon ve Arator şu an çok mutlu, iyi anlaşan bir aile olurlardı, böyle olmazdı. Şu an bu uçurum ne kadar acı da olsa tam olarak olması gereken şey ve bu uçurumda en uzakta duransa maalesef aslında en büyük fedakarlıkları yapan Aleria. Dram üzerine dram ekleniyor bir hikayeye. İleride bir aile satıcının arabasından hamur işleri satın alıyordu. Anne göğsüne sarılı bir bebek taşıyordu. Baba ise en sevdiği tat hakkında heyecanla konuşan küçük çocuğun elini tutuyordu. Alera oğluna baktığında onu bu kadar küçük ve masum olduğunu hayal etmek zordu. Onu o yıllarda yalnızca ışık sayesinde ve çok çok uzaktan görebilmişti. Onun yapışkan eli hiç tutmamıştı. En sevdiği turta tadının ne olabileceğini bile bilmiyordu. Bir eliyle zümrüt kolyesini tutarken "Çok zordu" dedi kafaca. "Seni Veressa'nın kollarına bırakmak çok zor olmuştu. Kaçıracağım tüm hassas anları bilerek. Biliyordum ki eğer gitmeseydim o anları yaşama şansına kimse sahip olamayacaktı. Çünkü bütün dünya kümleşmiş bir kabuktan ibaret olacaktı. Çok küçüktün. Bu şimdiye kadar yaptığım en zor şeydi." Arator alçak bir sesle "Bahsettiğin şeylerle günahlarının bağışlanmasını istediğini biliyorum" dedi. Veressa teyze beni büyütmek olsa yeterince başarılıydı ama ihtiyacım olan şey için yetersiz bir alternatifti. Gözlerinde merakla ona baktı. "Yalnız ve üzgün olduğumda ve tesellini aradığımda seni ışıkta bulduğumu inkar etmiyorum. Beni bu çağrıya getiren, bu davaya kendime adamı sağlayan şey de bu olmuştu." Aleria'nın Azeroth'u dünyasını korumak için kendinden ne kadar çok şey feda ettiğinde bir vurgu daha. Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama kendisinin Void güçlerini kullanma konusunda şöyle bir sözü de var: "Unutma, kontrolü elinde tutabilmek fedakarlık gerektirir. Güç asla bedelsiz gelmez. En yakınındakileri koruyabilmek için onları kaybetme riskini göze alırsın. Bizim yaptığımız anlaşma işte bu." Aleria ile Illidan tanışsalardı bence çok iyi anlaşırlardı.
Arator harap olmuş bir evin önünde durdu ve ona döndü. Burası uzun zaman önce Scourge'ın eline geçmişti ve şimdi yeniden inşa ediliyordu. Yarısı inşa edilmiş bir duvarın yanında yeni bir taş yığını bekliyordu ve birisi bir gün yine kırmızı boyalı bir kapıyı taşıyacak olan açık bir deliğin her iki yanına yeni dikilmiş 2 fidyeyi besliyordu. Bir zamanlar burada bir aile yaşıyordu. Kaçmışlardı veya daha kötüsü. Ama şimdi Seum'un halkı burayı yeniden inşa etmek için bir araya gelmişti ve çok geçmeden burada yeni anılar oluşacaktı. Alleria, oğlunun uzun, geniş omuzlu gölgesinin duvara doğru uzamasını izlerken kırılan şeyler tamir edilebilir diye düşündü. Umut varsa şifa da vardı. Bunu hissetmen için dua ettim diye itiraf etti. Işıkta yüzünü görebildiğim anlar oldu ve sana bir annenin yapması gerektiği gibi sarılamadığım için kalbim ağrıdı. Bazen benim için ağladığını hissettim ve ben de uzanıp sevildiğini bilmeni umdum. Sanki ne kadar uzak olursa olsun kalbimden sana uzanan bir ip varmış gibi. Her şey ışın karanlıkla bağlantısı gibi birbiriyle bağlantılıdır. Mükemmel bir dengede. Her iki kolundan da yukarı doğru uzanan 2 yılan gibi ejderhaya baktı. İşte size dediğim gibi Aleria'nın olayı sadece içlikten ibaret değil. O içinde hala ışığı da taşıyor. Bu iki gücün bağlantılı olduğunun dengede olması gerektiğinin farkında. You are unbalanced. You must master your unique nature, Alleria. Fakat Alleria bunu bilmesine rağmen kendi içindeki dengeyi hala kuramadığı için eşsiz kaderi ve doğasından gelen bu potansiyeli açığa çıkaramıyor. Veresa teyze bir keresinde bana benzer bir şey söylemişti. Sevginizden asla şüphe etmeme ve beni asla kendi seçiminize bırakmadığınıza güvenmeme. Ancak sizin büyük birer kahraman olduğunuz ve tüm dünyanın kaderinin size bağlı olduğunu söyledi. Bunu anlayamamıştım ta ki ellerini yumruk yaptı. Sen, ben, babam. Başkalarına sahip olmadığı bir görevimiz, misyonumuz var. İlk kez savaşa çağrıldığımda sanki sonunda seni anlamaya başlamış gibiydim. Başlarının üzerinden bir gölge geçti ve Alleria başını kaldırıp baktığında gökyüzünde hızlı ilerleyen, muhtemelen sırtında bir gezginle Sunstrider adasına doğru giden altın renkli bir ejderha atmacasını gördü. Atmacanın tiz çığlığı yankılandı ve Arator da eliyle gözlerini siper ederek başını kaldırıp gülümsedi. Alleria boğazsızlayarak "Anlaşıldığım için mutluyum" dedi. "Babanla benim yaptıklarımızın tamamen affedilmeyeceğini bilsem bile sen bir canavarsın. Bu çocuk seni asla anlayamaz, seni olduğun gibi göremez. Pes et işte, hiçlik seni tanıyor. Hiçlik seni kucaklıyor. Teslim ol. Gerçekte olduğun kişiyi kucakla. Ama lütfun için minnettarım. Umarım bir gün Azeroth güvende olur ve birlikte o kadar çok zaman geçirebiliriz ki sen de benim arkadaşlığımdan sıkılırsın." Acı dolu bir kahkaha. Belki bir gün öyle olur, başka bir dünyada her şey farklı olabilirdi. Ama sahip olduğumuz tek dünya bu ve ikimiz de bedeli ne olursa olsun bunun için savaşmaya kararlıyız. Arator açıkçası benim beklediğimden çok daha olgun burada ve aynı dediğim gibi mensubu olduğu ailenin absürtlüğünün özel bir görevi olduğunu farkında. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istiyor ancak ikisi de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Aleria'nın da yapabileceği tek şey Arator'un bu çabası için minnet duymak ve umut etmek. Arator'un onu en azından anladığını göstermesi çok önemli. Ancak bu sırada araya yine içtiğim fısıltıları girmiş. Tekrar bakalım. Teslim ol. Gerçekte olduğun kişiyi kucakla. Embrace who you truly are. I know who I am. Bu benzerlik size nasıl bir his uyandırdı? Tekrarlıyorum, bu olay demek ki bizim yaptığımız görevlerden çok sonrasında geçiyor. Yani Alleria dediğim gibi ya zorla ya da Lucas Walker'ın sözleri üzerine bir kişilik değişimi sembolize etmesi için Void Hunter olmuş. Gerçekte olduğu kişi benimsemesi için. Böyle bir durumda Void hala ondan gerçekte olduğu kişiyi kucaklamasını istiyorsa demek ki Void'in amacı çok daha karanlık. Yine de bu benzerlik ufak bir alarm zili olabilir, aklınızda olsun. Yeni binayı terk edip kraliyet portasına geçtiler. Burada düşünceli ağırlıklarla altın kalkmalı banklar yerleştirilmişti ve insanlar kapanış saatinden hemen önce müzayede evinin ve bankanın önünde sıraya giriyor, ayaklarını yere vuruyor ve bekleme hakkında mırıldanıyorlardı. Aleria'nın nabzı hızlandı. Güneş batıyordu ve fazla zamanı kalmamıştı. Farstrader meydanına girdiklerinde sessizdiler. Burada okçular düzgün sıralar haline dizilmiş, hedeflerini tam bir isabetle vuruyor. Yakınlarda ise atlı bir süvari şahin atlıları üzerinde manevralar yapıyor. Mor tüyleri batmakta olan güneşte parlıyordu. Alleria zamanın azaldığının farkında. Hava kararmaya başlamış. Peki Lord Tamar neden Alleria özellikle gece çöktüğünde şehrimde olma demiş olabilir? Yani ne olacak ki? Akşam çayını iç sonra gidersin de diyebilirdi. Yoksa diyemez miydi? Shadows gather when the raven swallows the day. Kuzgun günü yuttuğunda gölgeler toplanır. Arakoaların hikayesini şu videomda çok detaylıca anlatmıştım. İzlemediyseniz mutlaka bakın. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Işık ve karanlığın doğası hakkında oyundaki en bilgili ırklardan birisi Arakoalar. Çünkü onları yaratan tanrı ve kardeşi Rukmar ve Anzu zaten bunların vücut bulmuş halleri. Kuzgunların tanrısı Anzu,
Günü yuttuğunda, gece çöktüğünde gölgeler toplanır. Lord Tamar, Alera'nın Severum'unda geceyi geçirmemesini sırf içinde duyduğu tedirginlikten dolayı istemiş olabilir. Ama belki de gerçekten Warcraft evreninde gece çöktüğünde gölgeler toplanıyordur, güçleniyordur. Belki de bu yüzden Alera Sunway'den bu kadar yakında durmamalı gece çöktüğünde. Bunu daha önce de söylemiştim. Ben Alera'nın huzurlu uykuyu unuttuğuna eminim çünkü gece belki de fısıltıların en şiddetlendiği zamandır. Savaşmadığın zamanlarda ne yapıyorsun diye sordu Alera. Arator kirli çenesini kaşıdı. Bu savaşlar gibi ben de yoldaşlarımla pratik yapıyorum. Kendimi ışık çalışmaya adadım. Peki var mı? Bu konuyu açmak çok tuhaftı. Özel biri. Arator kızarak uzaklara baktı. Anne lütfen, ben bir hizmetkarım, bir savaşçı. Kendim buna adamışken başkasına nasıl bir hayat sunabilirim? Aşka her zaman yer vardır oğlum. Alera buradaki 200'lüyü süzerek su verdi. Neyse ki Arator onu bu konuda zorlamadı. İhtiyacım olan her şeye sahibim. Burada bir hayatım var dedi. Ve Alera bu hayatta hiçbir şey bilmiyordu. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Sen niye dinlesin ki? Neden sevsin? Sen onun için bir hiçsin. Hadi en azından dedi Arator. Burada bir görevim var. Savaşacak ve ölecek. Onu davamıza kat. Artık güneşin avlusundaydılar. Dev balıklarla ve zarif sindirolayla süslenmiş büyük çeşmenin önünde duruyorlardı. Berrak mavi su her şeyin üzerinde beliren Sanferi Kulesi'nin uzun hasaretine huzurlu ve müzikal bir karşılık veriyordu. Lord Tamara büyük sarayda bir yerlerdeydi. Muhtemelen kubbelerinden ya da balkonlarından birinden aşağıya bakıyordu ve Alera'nın gereğinden uzun sürede burada kalmasını ve askerlerinin gazabıyla karşılaşmasını bekliyordu. Daha fazla erteleyemezdi. Dinle oğlum. Bir şey yaklaşıyor dedi Alera. Duvarların daha yakın ve gölgelerin daha karanlık olduğu bu dönemeci dönerken sesi alçaktı. O sırada yakınlarda kimse yoktu ama dinlendiklerinden emindi ve muhafızlar da pek uzakta olamazlardı. Khadgar bana işaretler olduğunu söyledi diye devam etti kısık sesli. Alametler. Takip ettiğim eser yeni bir tehlikenin gölgelerde gizlenen bir düşmanın habercisi. Bir savaş yaklaşıyor ve hem annen hem de bu kuralların eski bir korucu kaptanı olarak sana yalvarmalıyım. Savaştan uzak dur. Arator adamın ortasında durdu. Kaşları aşağı doğru eğildi. Ciddi olamazsın. Senden şüphe ediyor. Senden nefret ediyor. Hiçbir zaman mizahta ayağında biri olmadım. Senin için tek istediğim savaş alanından uzakta barış dolu bir yaşamdı. Bu yüzden seni Veres'e bıraktım. Bu yüzden sana bu kadar uzun zaman önce savaşın ihtişam olmadığını söyledim. Azeroth'u savunmak benim görevim. Senin olmasına gerek yok. Oğlunun gözlerindeki sıcaklık söndü. Yerine savaşla büyümüş ve sertleşmiş bir adam gelmişti. Dinle anne. Beni istediğin kadar tanımayabilirsin ama görevimden asla vazgeçmeyeceğimi bilmelisin. Asla sorumluluğumdan kaçmaz ve riski paladin arkadaşlarımı bırakmam. Babamın savaş sırasında evde oturduğunu hayal edebiliyor musun? Kendisi onları savunamadığı için başkaları sokaklarda ölürken çorap örecek, şarkılar söyleyecek ve dünya güzel ve güvenliymiş gibi davranacak mıydı? Başını salladı ve ondan uzaklaştı. Dövmelerini tekrar kapatmak için kollarını aşağı çekti. Benim değersiz olduğumu düşünüyorsun? Alera onunla yüzleşmek için ona doğru bir adım attı. Senin değerli olduğunu bildiğim için sana savaşma diyorum. Bu dünyayı başına gelebileceklerden sonra yeniden inşa etmek için hayatta kal. Senin de düşünü gördüğüm diğerlerine düşmeni istemiyorum. Azeroth'un hiçbir yerinde, hiçbir dünyada, hiçbir evrende seni kaybetmek için de korktuğum bir şey yok. Arator, Alera'nın gözlerine bakmadı, onun ötesine bakıyor, kendini araştırıyordu. Belki ben seni kaybedeceğin biri değilimdir. Beni Veres'e verdiğinde bir ruhun diğerine duyduğu sahiplikten vazgeçtin. Bunu duymak canını acıtsa da ben de senin gibi bir davaya aidim. İşte kitabın en acı cümlelerinden biri Alera'nın yaptığı tüm fedakarlıkların en azından görünümde boşa gitti ya. Dünyasını korumak için Azeroth'u terk ettiğinde Arator'u da kaybetmiş olma ihtimali. Bu çok gereğinden çok ağır bir söz bence ancak olayın gerçekliğinde maalesef ağızdan çıkabilecek bir söz. Alera yaptığı her şeyi oğlunu korumak için yaptı. Şu an içinde bir karanlıkla mücadele etmesinin kendini bir kabusa sürüklemiş olmasının tek sebebi Arator'u korumaktı. Ve bu cümle Alera'ya belli etmese çok yaralayıcı. Yaptığı her şeyin boşu olabileceğini hissettirecek kadar ağır. Fakat burada olaya şöyle bakmak lazım. Biz oyuncu olarak bu dünyanın dışında olduğumuz için hikayeyi dışarıdan takip ediyoruz. İzleyici her zaman izlediği filmdeki, dizideki, oyundaki karakterden daha fazla şey bilir çünkü o her şeyi görür. Biz Alera'nın bunları ne yaptığını biliyoruz fakat Turalyon bilmiyor. Ve Alera ölümüne ketum olduğu için de hala anlatmıyor. Bu yüzden Arator da bunun farkında değil. Tahminen Alera'nın yaptığı her şeyi Arator için yaptığını bilen diğer kişi ise Locus Walker. Ama o da ne yapsın ya gitsin Arator'a mı anlatsın? Locus Walker zaten Alera'nın ailesine kurtulması gereken cinde olarak görüyor. Fark ettiyseniz bu hikaye şu ana kadar ölümüne trajedi kokuyor. Darbe üstüne darbe, yenilgi üstüne yenilgi. Fakat kitabın sonunda bekleyin. Seni tekrar incitecek. Hiçlikte acı yoktur. Bedenini terk et. Bundan daha fazlası olur. Bedenini terk et. Abandon your flesh. Bu da çok önemli çünkü videonun önceki kısımlarında konuştuğumuz o evrimleşme sürecinde vurgulanan fısıltılardan biri maalesef. Bu Alera'nın bu fısıltıyı duyduğu iki yerde değil, aynısını Shadow of Rising romanında Sylvanas'ı gördüğü kabusları duymuştu.
Ölüm yaklaşıyordu ve içlik Aleria'ya seslendi. Ruhunu tamamen teslim etmesi ve kız kardeşinin sahip olduğundan bile görkemli bir gücün temsilcisinde olması için yalvarıyordu. Baştan çıkarıcılardı. Çok baştan çıkarıcı. Bedenini terk et diye fısıldadılar. Bedenini terk et. Hiçlik şu an Aleria'nın bedeninde hapsolmuş durumda. Şu an Aleria'nın vücudunda çokça söylediğim gibi hiçbir ölümünün taşımaması gerektiği kadar yoğun ve güçlü bir enerji var. Ve yine dediğim gibi tüm bunlara rağmen hala pes etmemiş olması zaten iradesinin ne kadar güçlü olduğunu göstermeli, ancak bu topluluğu biraz şey o konuda. Void Aleria'nın artık bu vücudu terk ederek enerjiye, hiçlik enerjisine dönüşerek karanlıkta bir olmasını istiyor. Midnight sırasında, ancak özellikle The War Within sırasında yaşayacağı stres umarım başımıza büyük bela açmaz. Ve ben hala bu hikayenin umut ve mutlulukla biteceğini düşünsem de Aleria için çizdikleri yol, o ışığa varmadan önce geçmesi gereken tünel biraz fazla karanlık. Çok ağır ve sert bir hikaye bizi bekliyor Aleria konusunda. Ancak bir yandan da aslında içimizi ısıtabilecek bir hikaye olacak. Aynı şu ana kadar olduğu gibi. Ben gerçekten Kerrigan hikayesine verdiklerine ikna olmaya başladım açıkçası. Sonu benzemesin. Aleria bu acıya değer diye fısıldadı. Sizi canlı, büyümüş ve enkazdan yeniden inşa edilen bir dünyada yerinizi alırken görmek benim için bir hediye. Kararına katılmıyorum. Senin için umduğum ya da seçeceğim şey bu değildi ama seninle gurur duyuyorum oğlum. Arator'un gözleri bir anda kapandı ve dudaklarında küçük bir gülümseme belirdi. Bazen sen uzaktayken kendimi sana daha yakın hissetmem tuhaf ama şu anda bir kez daha bunu hissettim. Tıpkı Kahramanlar Vadisi'ndeki o gün gibi. Altı renk gözleri bir kez daha açıldı ve devam etmeden önce elini uzun, güneşte parlamış saçlarının arasından geçirdi. Bir köşeye döndüler ve satıcıların akşam için dükkanlarını kapatmaya başladıkları pazarın önündeki avluda durdular. Aileler dolu sepetler ve çantalarla evlerine doğru hızla ilerliyorlardı. Yakınlarda iki kemerin arasında Kael'ta Sunstrider'ın heykeli duruyordu. Mükemmel bir zamanlamayla muhafızlar ortaya çıktı ve Aleria'ya Samwell'i tehdit edenlerin burada uzun süre hoş karşılanmayacağını hatırlattı. Arator onları görmezden geldi. Gökyüzüne işaret etti. Ve bak, Thrallion'un çekici var. Sanki bizi akşam yemeğine eve çağırıyormuş gibi. Aleria takım yıldızına baktı. Sönük yıldızlar çivit rengine dönmüş gökyüzünde yeni parıldamaya başlıyordu. Eğer Sylvie bunu bir an önce terk etmezse işe rahatsız edici bir hal alacaktı. Bir daha Lord Temar'la yüzleşmemeyi tercih ederdi. Özellikle de oğlunun önünde. Bir ortak nokta bulmaya çok yaklaşmışlardı ve Aleria azarlanmak ve adi bir suçlu gibi Arator'un önünde dışarı çıkarılmak istemiyordu. Belki de seni çağırıyordur, aynı görevimin beni çağırdığı gibi. Bana kapılara kadar eşlik eder misin? Arator kolunu tekrar uzattı ve bir an tereddüt ettikten sonra koluna girdi. Bu yıl onu öğrendirmişti. Yürümeyi öğrenmek için elini tutması gereken yıllarda ortalıkta yoktu ve şimdi ona yolu gösteren Arator'du. Onun bebeği şimdi bu adam. Seni evde kalmaya ikna edemeyeceğinden emin misin? Brady Blossom ikizlerinden biriyle evlenip geleceğin Frances'ine veya meyacisini yetiştirmek, Winter'ın ismini taşıyacak biri Arator için çekti. Tam da bir ortak zemin bulmuştuk. Bizim ortak noktamız savaşmak. Aradaki fark şu ki benim başka seçeneğim yok ve senin var. Bir bakışla kolunu geri çekti. Bunu böyle görmüyorum ve göremediğim için üzgünüm. Ve bu bizim ortak noktamızdır belki de, inatçılık. Bedeli ne olursa olsun ikimizin de çağrımızı reddetme seçeneği yok. Yan yana yürüyorlardı ve Aleria oğlunun huzursuzluğunu hissedebiliyordu. Hiçlikle olan ilişkisine dair bir tartışmanın ardından Thrallion'un da aynı ağırlığını defalarca hissetmişti. Aralarında çok büyük bir uçurum vardı. Keşke onlara, erkeklerine ulaşabilseydi. Keşke onu gerçekte olduğu gibi kabul edebilselerdi. Evet, trajedi üzerine trajedi yetmiyormuş gibi çok acı bir cümlede. Aleria'nın yalnızlığından çok bahsettik ve bunu burada da hissettik. Thrallion ve Arator'un onun yanındayken rahat etmediklerinin farkında, aralarındaki uçurum ve dışlanmış hissi onu daha da çaresizliğe sürüklemiş. Ama işte belki de Thrallion ve Arator bu durumun farkındadır ama ne yapacaklarını bilmiyorlardır. Şimdi The War Within pre-patch'inden hafif bir spoiler vermem gerek. Lütfen kusura bakmayın, isterseniz bu kısmı atlayabilirsiniz. Anladığım kadarıyla pre-patch'ten aldığım görselde Thrallion'a ait bir diyalog var. Diyaloğun üst kısmını geçiyorum çünkü Alliance ve Horde kısmı harbiden benim umurumda değil. Bakın Thrallion ne diyor. Benimse Aleria ile konuşmam gerek. Ancak burada yapılması gereken çok şey var. Görevlerimiz önce geliyor. Thrallion dudaklarını incecik şekilde büzdü. Ve bu yüzden yine olduğu gibi paylaşmak istediğimiz sözlerimiz beklemek zorunda. Yani Thrallion farkında, ancak aynı kitabın önce kısımlarında Aleria'nın da kabul ettiği gibi öncelikleri her zaman görevleri oldu. Yine de Thrallion en azından bu durumun bir sıkıntı olduğunu farkında olması işte bu ailenin geleceğine dair beni umutlandıran şeylerden biri. Keşke onlara erkeklerine ulaşabilseydi. Keşke onu gerçekte olduğu gibi kabul edebilselerdi. Zaten Arator'un da ondan istediği tek şey buydu değil mi? Dünyada koruyacak güce sahipsiniz. Bu yüzden benim yaptığım gibi savaşmazsınız. Ama şunu bil ki senin için bunu asla istemeyeceğim dedi Aleria. Bir anne her zaman yavrusunu korumak ister. Sevginden asla şüphe etmedim diye cevap verdi Arator üzgün bir şekilde. Ama keşke seni daha iyi tanısaydım ve keşke hepimizin sıkılıp birbirimizle kavga etmesine yetecek kadar uzun kalsaydım. Seni tanımadan kendim bilemem.
Kendi bilmek bir ömür boyu sürecek bir iş diye itiraf etti Valeria ve ben de birkaç yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Değişim hayatın bir parçası ama seni sevmek benim değişmeyen tek şeyim. Kapıya yaklaştıkça adımları yavaşladı. Orada bekleyen muhafızlar ellerinde silahlarla onu yakından izliyordu. Arkalarındaki muhafızlar ise yayılarak bir duvar oluşturuyordu. Muhafızlardan biri başını eğerek "Şövalye Arator" dedi. Kapılardan geçerlerken Arator da bu jeste karşılık verdi. Valeria şehrin dışına çıktığında bir rahatlama hissetti. Pazarlığın kendine ait yarısını yerine getirmişti ve şimdi yine şehir surlarının içindeki herhangi birinin yargısının ötesindeydi. Zırhını büyülü çantasından hızla çıkardı ve çok geçmeden ağırlığını yeniden taşıyabilmek için rahat bir nefes aldı. Zırhı tıpkı hiçlikin fısıltıları gibi onun asli parçası haline gelmişti ve onu giymediğinde kendini yabancı hissederken giydiğinde kendini hisseder olmuştu. Burada da gerçekten ilgime giden şey şu oldu: kitap boyunca Aleria'nın değiştiğinden bahsettik değil mi? Ve şunu da sordum. Void Hunter görüntüsünde kendi seçimiyle mi girecek yoksa zorla mı? Hala bilmiyoruz fakat burada dikkatimizi çekmesi gereken şey bu zırhı da artık Aleria'nın bir parçası olması. Kişiliğinin parçası, benliğinin parçası. Sanki süper kahraman zırhı gibi yani. Arator da bu değişimi hissedebilmişti. Işık seni korusun anne dedi resmi bir şekilde, önceki sıcaklığından zerreyi taşımadan. Görevinizin başarılı olmasını dilerim. Bu aciliyetin asılsız olmasını tercih ederim ama umutlarını yanımda taşıyorum oğlum. Valeria uzun bir süre ona baktı ve Arator da öne doğru bir adım attı. Sıkıca kucaklaştılar ve Valeria içinde bir çocuk taşımanın ve aylardır kıpırdadığını hissettiği yeni ruhla tanışmanın hayalini kurmanın nasıl bir his olduğunu hatırladı. Onu bu kadar güvenli tutabilmeyi, onu bedeniyle dünyanın tüm dehşetlerinden koruyabilmeyi diliyordu. Ama o çocuk artık Valeria'dan daha uzundu, kendi yarattığı bir adamdı ve seçimini yapmıştı. Ona sadece destek olmak kalmıştı. Ona sonsuza kadar sarılabilmeyi diliyordu. Güle güle Arator. Arator geri çekildi. Işık sana görevinde rehberlik etsin anne. Ona kızgın olduğunu biliyordu fakat yine de gitmesine üzüldüğünü de görebiliyordu. Arator dönüp kapıdan geçti ve Valeria onu sevgi dolu bir gülümsemeyle izledi. Bir savaşçı gibi yürüyordu. Omuzları gerideydi. Yürüyüşünde gevşek, atletik bir zarafet vardı. Seni terk ediyor, senden nefret ediyor, olduğun kişiden nefret ediyor, senden kurtulduğuna seviniyor. Valeria içini çekti. Bu ziyaret daha iyi gidebilirdi ama çok daha kötü de olabilirdi. Onun sözlerine kulak vereceğinden şüpheliydi ama kendi fikrini söylemek zorundaydı. En azından artık onun duygularını biliyordu. Yıllardır içinde sakladığı duyguları bir gün dürüstçe konuşabileceklerini umuyordu. Aynı kumaştan kesilmişlerdi. Tıpkı Valeria ailesini tekrar terk etmek anlamına gelse bile karanlık kalbi bulmak zorunda olduğu gibi Arator da annesini hayal kırıklığına uğratmak anlamına gelse bile takip edecek olan savaşa girmek zorundaydı. İşte burası da size bahsettiğim kısma geçiyor. Bu ziyaret çok daha kötü gidebilirdi. Arator annesine saldırabilir, bağırabilir, onu iyice dışlayabilirdi. Ancak kızgın ayrılmış gibi görünse de aslında üzgünler. Daha iyi olmasını istedikleri için üzgünler. Savaş alanında ölecek, düşecek. Onu hayal kırıklığına uğrattın. Bu Valeria'nın ailesinden ilk ayrılışı değildi ve bunun son olacağından şüpheliydi. Bir dahaki sefere Arator'un kapısından içeri adım attığında bunun zafer haberleriyle ve Azeroth'u tehdit eden her türlü kötülüğün sona ermesiyle olabileceğini umabilirdi yalnızca. Belki o zaman Lord Tamar onu bir kahraman olarak karşılar ve Turail odaklarına ne eserse söyler, Arator iyi biriyle evlenir ve Valeria ailesiyle birlikte oturup yaklaşan kıyametten bahsetmeden basit bir yemek yiyebilirdi. İşte burası duygularımın iyice karıştığı yer. Bakın, bu tarz dilekler, umutlar genelde o karakterin öleceğine işaret eder. Çünkü bu hayallerini asla gerçekleştiremezler. Fakat bu %100 kesinliği olan bir formülde değil. O yemek masasında huzurlu oturma hayalini gerçekleştiremeyen karakterler görmüş olsam da buna kavuşanları da gördüm. Yani %50 ihtimal var şu an. Warcraft evrenindeki hiçbir karakterin, ne Troll'un, ne Valeria'nın, ne Jaina'nın huzurla oturup yemek yiyebileceği bir senaryo göreceğimizi pek sanmıyorum. Maalesef karakterlerimize asla dinlenmek yok. Keşke olsa. Bu asla gerçekleşmeyecek. Sen değiştin, sen farklısın, seni asla anlamayacaklar. Seni anlamak istemiyorlar. Onlara ihtiyacın yok, seni istemiyorlar. Sen hayır diye bağırdı Valeria. Bir gün için bu kadar yalan yeter. Bu anı yaşayacağım. Neyse ki bir kez olsun fısıltılar tamamen kesildi. Bunun böyle sürmeyeceğini biliyordu ama belki de hiçlik onun bu konuda ikna edilemeyeceğini anlamıştı. Ailesini seviyordu ve onlar için en iyi olanı istiyordu ve şimdilik bu kadar yeterliydi. Belki oğlu onu iyi tanımıyordu ama tanımak istiyordu ve bu çok değerliydi. Şehir arkasında parlak kristaller ve şen alevleriyle parıldıyordu ancak Valeria Windrunner karanlığın içine yürüdü. Yine her zaman olduğu gibi yalnız. Ancak bu kez ilerlemesini sağlayan şey şiddet değildi. Umuttu. Perhaps one day she would fall to madness. Perhaps one day she would betray her allies. She was capable of it. But she would never, not in any possibility, not in any circumstance,
harm her son. She would never lift a finger against Arator. Even if he killed her for what she had become, she would accept it gladly. The weight of that truth kept her afloat. And she could feel the Shadow's confusion. It did not understand the bonds between mortals. It did not understand that there were some things that could not be corrupted. Evet, bunca şeyden sonra, sayısız yenilgi ve darbeden sonra bu kısa hikaye umuda vurgu yapılarak bitiyor ve bu çok önemli. Bakın, umut bizim kendi hayatımızda çok önemli yeri olan ve onsuz yaşayamayacağımız bir şey. Ancak umudumuzu kaybedersek biteriz. Ve emin olun, umut aslında Warcraft evreninde düşündüğümüzden çok daha büyük bir güç olabilir. Legion'ın sonunda Argus bizi öldürdüğünde Eonar içimizde kalan son yaşam gücünü kullanarak umuda tutunmuş ve bizi diriltmişti. Hikaye içinde Alera neyi düşünmüştü? Umut varsa şifa da vardı. Eğer bu hikayenin bitişinde Alera dizlerinin üzerine çökseydi bu iş bitmişti. Hem o hem de biz çoktan kaybetmiştik. Zaltat'ın istediği olmuştu ama tam aksine hem Thralion'dan hem de Arator'dan gördüğü ufacık çaba bile ayakta tutmaya çalıştığı şeylerin yıkılmayacağına dair ona umut vermek için yetti. Ve işte Ashkahet'e derinlere yüreğindeki bu ufacık umut kırıntısı değinecek. Bu ufacık kırıntının varlığı düşünüldüğünden daha önemli. Zaltat tabii ki bunun üzerine oynayacak ancak eğer hikaye böyle bitmeseydi, eğer umuda vurgu yapılarak bitmeseydi Alera'nın öleceği, kaybedeceğini işaret ediyordu. Fakat umut olacak. Thralion bir sıkıntı olduğunu farkında. Arator ona yaklaşmak istiyor ama nasıl yapacağından emin değil. Veressa ve Sylvanas da öyle ya da böyle hala buradalar. The War Within boyunca Alera öfkeyle de olabilir, çok agresif, normalde davranmayacağı şekilde davranabilir. Aynı benim düşündüğüm gibi Ashkahet'teyken sanrılar görebilir, acı çekebilir, kendinden şüphe edebilir. Fakat yine de yalnız olmadığını bilecek. Anduin ve Troll'u kastetmiyorum bu arada, yani Anduin'in zaten kendisinin terapiye ihtiyacı var. O yüzden diyorum, umarım bu üçlü beni şaşırtırlar, Alera konusunda faydadan çok zarar vermezler. Dediğim gibi bu şöyle anlaşılmasın, The War Within çiçek böcek ilerleyecek, Alera mutlu olacak diye. Hayır. Çok zorlanacak. Video boyunca vurguladığım gibi Blizzard Alera için çok karanlık bir tünel hazırlamış ki bu tünel içerisinde gerçekten rahatsız edici şeyler de olabilir. Fakat hikaye boyunca umuda yapılan hafif vurgular, cümle altlarında verilen o kafa karışıklıkları Alera'nın hikayesinin umutla biteceğini gösteriyor. Bu zorluk yaşamayacak değil, düşecek. Belki Zaltat istediğini alacak ve aynı benim de umduğum gibi kötü Alera'yı göreceğiz bir süre. Fakat tüm bu anlattıklarımdan sonra eminim ki kurtulacak. Belki Arator'un sevgisiyle, belki de ışık ve karanlık arasında kendi içinde bulması gereken dengeyi bularak kurtulacak. Yani şunu söyleyeyim, şu an gözünüzü deviriyor olabilirsiniz çünkü burada bahsettiğim her şey aslında bir aile hikayesi. Ancak size daha önce de bahsetmiştim, Alera'nın hikayesi karanlık, eşsiz bir kader, umut ve aile üzerine olacak. O da daha önce görmediğimiz bir hikaye göreceğiz ve WoW topluluğu Alera'yı uzun süre, belki de yıllar boyunca yadırgayacak. Çünkü böyle bir karakter ve hikayeye alışık değiller. Yani ben Alera'yı Wrath'inle falan kıyaslayan salak gerizekalılar da gördüm çünkü asla anlamayacaklar, çok yadırgayacaklar. İstedikleri kadar yadırgayabilirler. Elbette işin içinde titanlar da olacak. Amantus'un adam olmadığını öğreneceğiz. Belki gerçekten Dimensius gelecek, muazzam olacak. Fakat abi bu kısa hikaye bir ana karakter hikayesi. Şu an kadar 3 kısa hikaye okuduk. Bu hikaye baştan sona bir ana karakter hikayesi. İnsanlar bunu da alışlarıya ederler. Ben bu hikayeyi ilk okuduğumda çok duygusal bir şekilde okumuştum. Çünkü bu video için analiz odaklı okudum ve gerçekten inanılmaz bir altın madeni bu. Bilmiyorum, dediğim gibi ben çok sevdim. Vermek istediğim mesajı, bu mesajı verme şeklini çok sevdim. Umarım size de güzel bir şekilde sunabilmişimdir. Çok özenli bir iş olmasını istedim. Umarım hayalimdeki kadar iyi bir iş orada çıkabilmiş. Ve size hem görsel hem işitsel anlamda güzel bir tecrübe sunabilmişimdir. İlk kez böyle uzun bir hikaye anlatırken yorumlamaya çalıştım. Üzerine daha konuşacağım bir şey kaldı mı ondan da emin değilim. Ben herhalde bu kısa hikaye ve Alera üzerine bu videoda söylemem gereken her şeyi söyledim. Umarım güzel bir tecrübe olmuştur ve bu hikaye konusunda size farklı bir bakış açısı sunabilmişimdir. Ayrıca şu var, yani bu değişim vurgusunu Eylül ayından beri hep yaramaz bir açıdan ele aldığımı kabul ediyorum. Fakat eğer o ihtimalin haricinde daha sembolik ve kabul edilebilir bir açıdan bu vurguya bakmaya çalışırsam, bu değişim vurgusu aslında Alera'nın kaderiyle ilgili. Bence bu hikaye az önce dediğim gibi Alera'nın saganın en önemli karakterlerinden biri olacağını vurguladı. Çünkü belki de Alera her zaman buna dönüşecekti. Void Hunter olacaktı. Belki de o ikonik hali, korucu hali hayatın ilk yarısı. Kaderin ilk aşamasıydı. Yaşadığı tüm acılar, kayıplar, savaşlar onu bu hale getirecekti. Son dönemde Alera ile ilgili yapılan vurgulara baktığımda gerçekte kim olduğunu sorgulama aşamasında olduğunu görüyorum. Gerçekte olduğun kişiyi kucakla, kim olduğunu anlamak bir ömür sürecek bir iş gibi. Bu eşsiz kader
Doğduğunda ona çizilmiş ve hayatının şu ana kadarki aşaması da onu bu noktaya getirmiş olabilir. Korucu olduğu dönemde kişiliği, ailesine verdiği değer, kendinden başka herkes düşünmesi, inatçılığı, gözü karalığı kaderin ilk aşamasıydı. Belki de sadece oğlunu değil, bütün Azeroth'u kurtarmak için kendi hayatını içe sayarak Draenor'a geçmeye karar verdiğinde bu kader çizilmiş veya buna evrilmiş olabilir. Belki de Locus Walker bu yüzden ona korkularından, şüphelerinden arınmasını söyledi. Alera'nın potansiyelini kısıtlayan duygularından. Egosundan. Yani burada ego bildiğimiz anlamda ego değil, felsefi açıdan düşünmeniz lazım. Arınarak bu kaderi kucaklamasını istemiş olabilir. Ve işte bu yüzden böyle bir değişim içerisinde olabilir. Ben Alera'yı Alera yapan özelliklerini kaybedeceğini düşünmüyorum, ancak artık emin olduğum şeyler bu dizayn boşa yapılmamış ve Alera'nın kaderinde her ne yatıyorsa bu Saga'yı doğrudan etkileyecek. Katılıp katılmamak size kalmış ki, yani oyuncuları da anlıyorum. Kimsenin aklında bile olmayan bir karakter hakkında bir yıl önce delinin biri çıktı ve ipuçlarını işaret ederek bir şeyler saçmalamaya başladı. Yadırganması normal. Ama bence The Last Titan geldiğinde Alera'dan kurtulmak gibi bir beklentileri varsa pek olmasın. Alera daha önce dediğim gibi kader ile doğrudan bağlantılı ve bu kader de Azeroth'un kendisiyle bağlantılı. Alera'nın ünvanlarından biri Azeroth'tan gelen iki parlak ışıktan biri olmasıdır Trallion'la birlikte. Acaba niye? Neden kendini Argus'ta buldu? Bu konuyu ileride Amantul üzerinden daha kapsamlı şekilde detaylandırmayı umuyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Destiny ve Fate aynı anlama geliyor olsalar da bence Warcraft içerisinde bu durum böyle değil. Ve Alera da bunu anlamamızı sağlayacak karakterlerden biri olacak. Peki bunu kabul edecek mi? Her neye dönüşecekse. Eğer bu kadar ona önceden çizildiyse, eğer sevdiklerini korumak için yapması gerekecekse kabul eder. Bir an bile düşünmeden hem de. Son olarak bu videonun gelmesi benim beklediğimden bile daha uzun sürdü. Lütfen kusura bakmayın, yani ben bile bu kadar zorlanmayı beklemiyordum hazırlarken. Ancak umarım ki beklediğinize değmiş ve önümüzdeki aylarda, belki de yıllarda tekrar izlemek isteyeceğiniz bir video olmuştur. Sabrınız için de gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalın imzası niteliğinde bir iş olsun istedim, ancak bir daha hayatta böyle bir işin altına da girmem tahminen. Buraya kadar dinlediğiniz için sağ olun, yani artık videonun sonunda biraz yoruldum galiba. O yüzden kusura bakmayın videonun sonundaki sesim için. Umarım güzel dinletebilmişimdir. Video altında gerek video içeriği, gerek bu kısa hikaye, gerek tavırlar ve gerek Alera hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videoyu daha uzatmamam lazım artık. O yüzden tekrar dinlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. We do what we must for those we love.